Bu videomuzda size Rus Kuş Çocuk adlı çocuğun yalnızlık hikayesini anlatacağız. Başlıyoruz. Soğuk bir sabah. Rusya'nın başkentinden çok da uzak olmayan küçük bir şehir. Beton binaların yorgun duvarlarında zamanın izleri var. Bu binalardan birinin gri duvarlarının ardında kimsenin uzun süredir sormadığı bir çocuk yaşıyordu. Kimsenin fark etmediği, kimsenin sesini duymadığı ve kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir çocuk. 7 yaşında Rus bir erkek çocuğu. Adı hiçbir resmi kayıtta geçmeyen, hiçbir okul kaydına düşülmeyen bir çocuk. Komşular zaman zaman onun sesini duyduklarını söylüyorlardı. Ama bu ses bir çocuğun kahkahası, ağlaması ya da konuşması değildi. Onların duyduğu kuş cıvıltılarına benzeyen garip seslerdi. Evden yayılan bu melodiler zamanla alışıldık hale geldi. Kimse sormadı, kimse araştırmadı. O seslerin bir çocuğun yardım çığlıkları olabileceği kimsenin aklına gelmedi. Bu küçük çocuk hayatının ilk 7 yılını 2 odalı bir apartman dairesinde geçirmişti. Ama bu daire bir ev değil, adeta bir kuşhaneydi. Yerde, duvarlarda, pencere kenarlarında kuş pislikleri, evin her köşesi tellerle çevrilmiş kafeslerle doluydu. Kafeslerin içinde çeşitli kuşlar vardı. Güvercinler, muhabbet kuşları, serçeler ve bir kafesin dışında yaşayan ama aslında zihinsel olarak bir kafese hapsedilmiş olan o çocuk. Annesi ise 31 yaşında, içine kapanık, komşularla nadiren konuşan, çoğu zaman pencereden dışarıyı izleyen bir kadındı. Oğluyla asla konuşmamıştı. Kelimeler kullanmamıştı. Onunla iletişim kurmak için yalnızca kuş seslerini kullanmıştı. Çünkü ona göre oğlu bir çocuk değil, bir ev hayvanıydı, bir kuştu. Ve kuşlar konuşmazdı. Sadece öterdi. Günler geçtikçe çocuk da bu dile alıştı. Kendi benliğini, kendi doğasını unutmaya başladı. İnsanların nasıl konuştuğunu bilmiyordu. Hiçbir zaman okula gitmemişti. Diğer çocukları görmemişti. Onun dünyası sadece kafesler, kuş sesleri ve annesinin sessiz gölgesiydi. Ama bu sessizlik bir gün bozuldu. O sabah diğer sabahlardan farklı değildi aslında. Şehir aynı gri tonlara uyanmış, sokaklar aynı sessizlikle dolmuştu. Ama 2 katlı apartmanın 3. dairesine doğru yaklaşan adımlar, belki de küçük çocuğun kaderini değiştirecek adımlardı. Bir ihbar gelmişti. İsimsizdi, kısa ve ürpertici. Bir çocuk, o evde bir çocuk var. Ama o bir çocuk gibi yaşamıyor. Sosyal hizmet görevlisi Galina Volskaya, yanında bir sağlık memuru ve bir polis memuruyla birlikte dairenin kapısını çaldı. Uzun bir süre yanıt gelmedi. Daireden içeriği duydular. Boğuk kuş sesleri, kanat çırpma sesleri. Kapının ardındaki dünya bildikleri hiçbir şeye benzemiyordu. Polis kapıyı araladı. İlk önce burnuna keskin bir amonyak kokusu çarptı. Galina'nın ardından gözleri karanlığa alıştıkça içerideki manzarayı gördü. Her yer kuş pisliğiyle kaplıydı. Duvarlardan tavanlara kadar kafesler diziliydi. O kafeslerin arasında yerde çömelmiş bir çocuk vardı. Yalnızca iç çamaşırı vardı üzerinde. Gözleri büyümüş, titrek ve hızlı hareketlerle gelenlere bakıyordu. Korkmuyordu, merak etmiyordu. Çünkü onları tanımıyordu. İnsan görmemişti. İnsan gibi davranmamıştı. İnsan gibi konuşmamıştı. Çocuk onları görünce kanat çırpar gibi kollarını kaldırdı ve tiz bir ötüş çıkardı. Tıpkı evin içinde yaşayan diğer canlılar gibi, bir kuş gibi. Galina o anın etkisini asla unutamayacağını daha sonra defalarca söyledi. O çocuk bizimle göz teması kuramadı. Sanki biz yokmuşuz gibi, başka bir boyutta gibiydi. Ona dokunmak istedim ama öyle hızla geriye sıçradı ki tam bir kuş refleksi gösterdi. Çocuk bulunduğunda 7 yaşındaydı. Ama bir 3 yaş çocuğu gibi davranıyor, dili olmayan bir varlık gibi iletişim kuruyordu. Tek bir kelime bile etmiyordu. Annesiyle iletişimi sadece kuş sesiyle gerçekleşmişti. Uzmanlar daha sonra annenin konuşma yeteneğinde herhangi bir sorun olmadığını, bilerek ve isteyerek oğlunu kuş gibi yetiştirdiğini raporladı. Kadın çocuğuna hiçbir fiziksel şiddet uygulamamıştı. Yani klasik anlamda bir istismar yoktu. Ama olan şey çok daha derindi. Bir kimliğin, bir kişiliğin, bir insanın yok edilmesiydi bu. Çocuk insanlara bakarken aynaya bakar gibi değildi. Bir yabancıya bakar gibi de değildi. O sanki başka bir türle karşılaşmış bir canlı gibi tepki veriyordu. Galina ve ekibi onu o daireden çıkarırken çocuk neredeyse ağlamaya başladı. Ama bu bir çocuk ağlaması değildi. Tiz, garip bir ötüştü bu.
Tıpkı bir kuşun yuvasından alınırken çıkardığı çığlığa benziyordu. Küçük çocuk hemen bir çocuk psikiyatri merkezine götürüldü. Tedavisi başlamadan önce yapılması gereken ilk şey iletişim kurmaktı. Ama bu beklenenden çok daha zor bir görevdi. Hiçbir kelime bilmiyordu. İsmi bile bilinmiyordu. Hiçbir çocuk oyuncağına tepki vermiyor, ne resimli kitaplara ne de müziklere ilgi göstermiyordu. Ona kuş sesi dinletildiğinde gözleri parlıyordu. Bir kafes gördüğünde yanına koşuyordu. Kuş resmi çizildiğinde sanki anlamış gibi mutlu oluyordu. Bu durum uzmanları ikiye böldü. Bazıları onun tamir edilemeyeceğini, kuş kimliğini insan kimliğinin yerine koyduğunu düşünüyordu. Bazıları ise umutluydu. Çünkü insan zihni olağanüstü bir iyileşme gücüne sahiptir. Merkezdeki ilk günlerinde çocuk, diğer insanlara yaklaşmıyor, göz temasından kaçınıyordu. Oyun terapisti ona top uzattığında, çocuk ona kanat çırpar gibi bir hareketle karşılık verdi. İnsanlarla oyun oynama fikri onun zihninde yer etmeyen bir şeydi. Ona ismini sordular. Sessizlik. Adını bile bilmiyordu. Belki de hiçbir ismi olmamıştı. Psikologlar, geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak kuş seslerini merkeze alan özel bir terapi uygulamaya başladılar. Çocuğun güvenini kazanmak için önce kuşları merkeze getirdiler. Onun alıştığı dünyayı reddetmek yerine köprü kurmaya çalıştılar. Kuş sesleriyle başlayan seanslar zamanla müziğe evrildi. Müziğin ritmini fark ettikçe çocuk hareket etmeye başladı. Bir gün müzikle birlikte dans eder gibi kanat çırptı. Bu aslında bir kırılma noktasıydı. Çünkü ilk defa bir tepki vermişti. İçeride hala bir çocuk vardı. Ya peki annesi? Peki ya annesi nasıl biriydi? O da merkeze alındı. Psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. Kadın oldukça sakin ve duygusuzdu. Sorgulamalarda neden böyle yaptığı sorulduğunda şu kelimeleri söyledi: "Ben ona zarar vermedim. Sadece konuşmadım. Kuşlar zararsızdır, sessizdir, dünyayı kirletmezler." Oğlum da öyle olmalıydı. Uzmanlar kadının ağır derecede gerçeklikten kopmuş, sosyal ilişkiden izole, takıntılı bir kişilik yapısına sahip olduğunu tespit etti. Özellikle hayvanlara ama özellikle kuşlara karşı abartılı bir bağlılık geliştirmişti. Bu bağ zamanla çocuğuna yönelmişti. Onu bir çocuk değil, bir sahip olunacak kuş gibi görmeye başlamıştı. Kadın yargılandı. Ancak akli dengesinin yerinde olmadığına karar verildiği için ceza almadı. Bunun yerine uzun süreli gözetim altında kalacağı bir psikiyatri kurumuna sevk edildi. Çocuk için konuşmayı öğrenmek bir bebekten bile daha zor bir süreçti. Çünkü bebekler doğduğunda çevresinde dil duyan canlılardı. O ise yalnızca ötüşler duymuştu. İnsan kelimesiyle hiç tanışmamıştı. Ona ilk öğretilen kelime su oldu. Ama o bu sesi cıvıldayarak çıkarmaya çalıştı. Sonra el, sonra kuş ama her kelimeye ötüşle karşılık veriyordu. Uzmanlar bu yüzden yeni bir teknik geliştirdi. Kelimeleri kuş sesleriyle eşleştirerek öğrettiler. Kuş sesi eşliğinde su dendi, su gösterildi. Aylar süren bu yöntem sonunda çocuk, suyu gösterdiğinde başıyla onay vermeye başladı. Konuşmayı öğrenmek için sadece sesler yetmiyordu. Mimikler, dokunuşlar, bakışlar da önemliydi. Terapistler ona sadece kelimeleri değil, insan olmayı öğretiyordu. Bir gün merkezdeki çalışanlardan biri odasında kitap okurken çocuk kapıya geldi. Elinde renkli bir resimli kitap vardı. Yaklaştı, sayfayı açtı, parmağıyla bir resmi gösterdi. Bir kuş. Kadın gülümsedi. "Evet," dedi, "bu bir kuş." Çocuk o an hiç beklenmeyen bir şey yaptı. Dudaklarını hafifçe oynattı. Ve fısıltıya benzer bir ses çıktı. Kuş! İlk kelimesi bu oldu. Belki de kendi benliğini kuş kimliğiyle özdeşleştirdiği içindi. Ya da ilk defa bir insanın onun işaret ettiği şeyi anladığını gördüğü için. Ama o gün merkezde bir bayram havası esti. Çünkü bu geri dönüşün ilk adımıydı. Küçük çocuğun ilk kelimesini söylemesinin ardından süreç hızla ilerlemedi. Her adım binlerce küçük tekrarla, sabırla ve sevgiyle atıldı. Konuşmayı, insanlarla teması, sarılmayı, korkmadan bakmayı, hepsini tekrar tekrar öğrenmesi gerekiyordu. Bir yıl sonra artık bazı basit cümleler kurabiliyordu. Elini uzatıp merhaba diyebiliyor, oyunlara katılabiliyor, diğer çocukların yüzüne bakabiliyordu. Ama hala geceleri uyandığında kanat çırpar gibi kollarını savuruyor, ötüşlere benzer sesler çıkarıyordu.
Çünkü geçmiş bir anda silinmiyordu. Çünkü kimliğin bir bölümü kafes tellerine kazınmıştı. Zamanla ona bir isim verildi. Kimliği oluşturuldu. Okula başlatılmadı ama özel bir rehabilitasyon sınıfında diğer travma yaşamış çocuklarla birlikte eğitim aldı. Uzmanlar onun insan dünyasına dönebilmesini bir mucize olarak nitelendirdi. Ama ne olursa olsun onun içinde hep bir kuş çocuk kalacaktı. Özgür ruhlu ama kafeste büyümüş bir kuş gibi, uçmayı bilmeyen ama uçmayı hayal eden bir yürek gibi. Bugün o çocuk 20'li yaşlarının başında. Gerçek kimliği yasal olarak gizli tutuluyor. Devlet korumasında yetiştiği için hakkında çok az bilgi mevcut. Ancak bazı sosyal hizmet uzmanları onun hayvan davranışları üzerine eğitim aldığını ve travma geçirmiş, çocuklarla gönüllü olarak ilgilendiğini söylüyor. Belki hala geceleri rüyasında kuş sesleri duyuyordur. Belki içindeki o ilk dünyayı hiç unutamamıştır. Ama artık biliyor, insan olmak sadece konuşmak, yürümek, büyümek değildir. İnsan olmak, acıya rağmen ayağa kalkmak, yaraları kabullenmek ve yeniden sevmeyi öğrenmektir. Ve bu onun hikayesidir. Kafesin içinden çıkıp gökyüzüne bakmayı öğrenen bir çocuğun hikayesi. Karanlıkta büyüyüp ışığa alışan bir ruhun hikayesi. İnsana dönüşen bir çocuk kuşun hikayesi. Videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla şahsiyet hikayeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.